Herkese merhaba. Tamirci beklemeyin, kendiniz yapın video serisinin dördüncüsüyle karşınızdayım. Evet, gördüğümüz bu banyo bataryasının yönlendiricisi arızalı. Arkadaşlar bunun sorununu tespit edip çözüm yollarına bakacağız. İlk işlemimiz bu. Önce duş hortumunu sökerek başlıyorum. Daha sonra bu başlık kısmını söküyorum. Çevirerek sökülebiliyor. Şimdi burada anahtarla tutup sökebileceğimiz bir parça var. Bunu söküyorum. Bir ayarlı anahtar yardımıyla kolayca sökebilirsiniz. Anahtarla söktükten sonra yukarı doğru çekerek çıkarıyorum. Ve bu parçanın contası gördüğünüz gibi yırtılmış. Bunu yenileyeceğim. Bu kısma tekrar conta takacağım. Şimdi yönlendirici parçayı çıkarıyorum. Bunu çıkarmak için alttan alyanla sökmemiz gerekiyor alttaki parçayı. Benim alyanım uymadı. Yanına bir tornavida sıkıştırarak şu şekilde bunu söktüm arkadaşlar. Sizde 10 numara bir alyan varsa buna gerek duymadan sökebilirsiniz. Evet, alt taraftaki bu parçayı çıkardıktan sonra yönlendiricimizi aşağı doğru çekerek çıkarıyoruz. Bu gördüğünüz parça yönlendiricimiz arkadaşlar. Çoğunlukla üzerindeki bu contaların aşınması ve özelliğini yitirmesi nedeniyle arıza yapıyor. En pratik ve en kolay çözümü yenilemektir. Ama ben şimdi sadece contasını değiştirerek sorunu çözmeye çalışacağım. Bir tane conta vardı bende, bunu yerine takıyorum. Ama size tavsiyem bunu hırdavatçılardan temin ederek komple yenilemeniz. Zaten takım olarak satılıyor. Şimdi ben bu contayı taktıktan sonra diğer parçaları tekrar monte ederek işlemi tamamlayacağım. Evet, montajı tamamladım. Şimdi deniyorum. Evet, işlem tamam. Herhangi bir su sızıntısı yok gördüğünüz gibi. Ve ikinci işleme geçiyorum. Kapı zili çalmıyor arkadaşlar. Şimdi bunun sorununu tespit edip çözüm yollarına bakalım. Öncelikle bir tornavidayla hafif kaldırarak dış çerçeveyi söküyorum. Çerçeveyi söktüm. Şimdi iç kısmını söküyorum. Yanlarda 2 tane vida var. Bunları birkaç tur açıyorum. Ve kolayca sökülüyor. Şimdi kablo bağlantılarını sökeceğim. 2 tane vida var arkadaşlar. Yine bunları birkaç tur gevşetiyorum. Tamamen açmıyorum. Vidaları birkaç tur açtıktan sonra kabloyu çekerek çıkarıyorum. Burada hemen şunu belirteyim arkadaşlar. Kapı zilleri 12 volt ile çalışır. Herhangi bir elektrik tehlikesi olmaz. Ama siz yine de farklı bir durum olabilir. Tedbiri elden bırakmayın. Şimdi zilimizi deneyelim. Evet, kabloyu temas ettirdiğimizde zil çalıyorsa zil sağlamdır. Anahtar bozuk demektir. Bizim anahtarımız bozuk demek ki. Bunu değiştireceğim şimdi. Sağlam olan anahtarımız bu. Çerçeve kısmını çıkarıyorum. Önce arka tarafını çevirip buraya kabloları takacağız arkadaşlar. Kabloların yeri önemli değil. Herhangi bir yere takabiliriz. Renk olarak bahsediyorum. Evet, birini bir tarafa, diğerini bir tarafa takıp vidalarını sıkılıyorum. Şimdi yuvasına yerleştirip yanlardaki vidaları da sıkarak sabitliyoruz. Şimdi plastik parçalarını takıyorum. Önce çerçeve kısmı, daha sonra bu şeffaf kısmı takıyorum. Bunun tırnaklı bir yapısı vardır. Hafif üzerine basarak yerine oturtuyoruz. Ve son olarak düğmeyi buraya geçecek şekilde yerleştirerek işlemi tamamlıyoruz. Ve deniyorum şimdi.
Evet, işlemimiz tamamdır. Ve üçüncü işlemimize geçiyorum. Klozete bağlı flex hortumdan su sızıyor. Bayağı da bir sızıyor. Şimdi bunun sorununu tespit edip çözüm yollarına bakalım. Bunlar da genellikle hortumun bu conta kısmından kaçırır ve boğaz kısmında yırtılma olur. Tam bu perçinli kısımda oradan kaçırır çoğunlukla. Şimdi söküp hortumu değiştirelim. Öncelikle musluğu kapatıyorum. Ve bu bozuksa komple vanayı kapatarak yapabilirsiniz. Bir ayarlı anahtarla hortumu musluğa bağlı ucunu söküyorum. Şimdi hortumun diğer ucunu, yani rezervuara bağlı ucunu söküyorum aynı şekilde. Evet, contalar da bayağı ezilmiş, deforme olmuş durumda. Yani bu flex hortumlarda tamir olmuyor arkadaşlar. Komple yenilemeniz gerekiyor. Şu şekilde yenisini takıyorum. Önce bir tarafı takıp sıkılıyorum. Sonra da hortumun diğer ucunu takıyorum. Evet, sıkıladıktan sonra işlem tamamdır. Aslında bu musluğun ucu bu tarafa bakmalıydı ama burada bir bağlantı hatası olmuş. Bunu da ileriki videolarımda söküp düzelteceğim. Şu anda işlemimiz tamamdır. Musluğu açıyorum. Şöyle kuru bir bezle kontrol ediyorum. Kısım akıtıyordu. Herhangi bir kaçırma yok. Gayet kuru. Diğer tarafta aynı şekilde kontrol ediyorum. Burada da bir problem yok. İşlemimiz tamamdır. Ve son olarak bir tane patlamış spot lambamız var. Bunu değiştirerek bugünkü videomu tamamlayacağım. Önce düğmeyi kapatıyorum. Güvenliğiniz için şarteli de indirin mutlaka. Şimdi spot lambamızı söküyorum. Bu şekilde bir tarafından tutup çekiyoruz ve bu mandalı kurtarıyoruz. Daha sonra bu mandalı kurtardıktan sonra diğerini çekerek kolayca spot lambamızı yerinden çıkarmış oluyoruz. Şöyle ledimizin driver'ını da çıkarmak istiyorum. Bu driver kısmı arkadaşlar. Burası da bağlantı kısmı. Nötr ve faz olmak üzere. Genellikle ledimiz patlamış oluyor. Bazen bu driver'da arızalı olabiliyor ama çoğunlukla led patlamış oluyor. Eğer lediniz patlamış ise burada tırnaklı bir yapısı var. Bu şekilde basıp çektiğiniz zaman led'i kolayca çıkarmış oluyoruz. Eğer driver'da arızalıysa veya komple değiştirmek istiyorsanız bu bağlantıları açıp tekrar faz ve nötr kablolarını aynı yere bağlıyorsunuz. Şu anda ben sadece led'i değiştireceğim. Bağlantı yönünü denk getirip bu tırnak kısmına basıyorum. Orası açılmış oluyor ve taktıktan sonra tırnak çıt yerine oturmuş oluyor arkadaşlar. Şu anda bağlantımız tamam. Önce kabloları ve driver kısmını içeri alıyorum. Daha sonra mandalın bir ucunu takıp sonra diğer mandalı bu şekilde bastırıp içeri takıyorum. Ve ledimiz yerine oturmuş oluyor arkadaşlar. Ve hemen deniyorum. Evet, ledimiz yandı. İşlem tamamdır. Bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.